Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Videonun başındaki sesten de anladığınız gibi bugün çıtır çıtır pul pul dökülen evde az malzemeli börek videosu hazırladım. Hadi hemen lafı hiç uzatmadan böreğimizin yapım aşamasına geçelim. Yoğurma kasesine 2,5 su bardağı ılık su ekliyorum. Böreğimizin hamur için dikkat etmemiz gereken direkt soğuk su eklemeyeceğiz. Poğaçamıza eklediğimiz gibi suyumuz da ılık olmayacak. Çok az ılık olması yeterli. Hamuru yoğururken elimizi o ılıklığı hissedeceğiz. 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardakları. Suyla tuzumu karıştırdıktan sonra unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Bu börekte dikkat etmemiz gereken diğer konu da unumuz. Un mutlaka özel böreklik un olması gerekiyor arkadaşlar. Normal unla da yapabilirsiniz ama bu kadar güzel, çıtır ve lezzetli normal unlarda tabii ki elde edemezsiniz. Unumu biraz spatula yardımıyla karıştırdıktan sonra geri kalanını elimle yoğurarak devam edeceğim. Toplamda 6 su bardağından bir parmak kadar eksik un kullandım. Tabii ki sizin un marka kalitesine göre değişebileceği için arkadaşlar lütfen kıvamlı un eklemeye özen gösterin. 5 su bardağından sonrasını yavaş yavaş dikkatli bir şekilde eklerseniz sizler de güzel kıvamlı bir hamur elde edeceksinizdir. Hamurumu yoğurma kasemde toparlayana kadar yoğurdum. Bu aşamadan sonra tezgahımda da güzelce özleşene kadar yoğuracağım. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursanız sonrasında açarken sizi hiç zorlamadan, fazla yırtılmadan güzel börekler elde etmiş olursunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar orta yumuşaklıkta bir hamur olacak. Ne çok sert ne de çok yumuşak. Orta sertlikte hamur yapmaya özen gösterin. Hamurumun tezgahımda da güzelce yoğurduktan sonra 12 eşit parçaya ayırıyorum. Sonrasında büyüklük küçüklük elimle ayarlayacağım. Eğer tabii ki sizlerin açma alanınız genişse daha az beze yaparak daha büyük açabilirsiniz. Ben birazcık bu sefer ufak porsiyonluk börekler yapacağım. 12 bezemi güzelce elimle de yuvarladım. Mutlaka elinizle de bezelerinizi güzelce yuvarlayarak özleşmesini sağlayın. Çok az unlamış olduğum servis tabağımın üzerine alıyorum. Kenara üzerine buzdolabı poşeti örterek koyuyorum ki kenarda beklerken üzerinin kabuk tutmaması için. Bezemi alt üst güzel unlayarak pasta tabağı büyüklüğünde açacağım. Merdanemle hiç bezelerimi bekletmeyeceğim bu aşamada. Sizler eğer zamanınız varsa 10-15 dakikada bekletebilirsiniz ama hiç gerek kalmıyor. Hamurumuz güzel yumuşak kıvamlı olduğu için. Evet, ben pasta tabağı büyüklüğünde ilk bezemi açıyorum. Sizler de bu şekilde açabilirsiniz. Açmış olduğum bezemi hemen kenara alıyorum. Diğer bezelerimi de hızlıca unlayarak açmaya devam ediyorum. Bu işlemi ne kadar çabuk yaparsanız kenarda açmış olduğumuz bezelerimizin de üzeri kurumamış olur. 12 tane bezemi açtıktan sonra 125 gram eritilmiş tereyağımın üzerine bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Ve sonrasını servis tabağımın üzerinde yağlıyorum. Yağlamış olduğum servis tabağımın üzerine açmış olduğum bezelerimi yerleştiriyorum. Aralarını da güzelce yağlıyorum. Mutlaka aralarında güzelce yağlamaya özen gösterelim. Bu arada bezemizi yağlarken de eritmiş olduğumuz tereyağımızın da çok hafif ılık olmasına da özen gösterelim. Yani çok soğuk bir tereyağı olmaması gerekiyor rahat yağlamak için. Dilerseniz tereyağı hiç eklemeyeceksiniz. Sadece sıvı yağla da yağlayarak bu böreği yapabilirsiniz. 12. bezemi de yerleştiriyorum ve üzerinde güzelce yağlanmasını sağlıyorum. Geri kalan yağımı da sonradan açarken ve üzeri için kullanacağım. Son bezemin de üzerine güzelce yağlıyorum ve kenarlarını da daha güzel yağlanması için tekrardan yağ sürüyorum ki sonrasında açarken bizi zorlamadan güzel açılması için. Yağlamış olduğum bezelerimin üzerine buzdolabı poşeti örtüyorum. Yaklaşık 35-40 dakika oda sıcaklığında kenara beklemeye alıyorum. Bezelerimiz ne kadar güzel dinlenirse o kadar da güzel kolaylıkla açılacaktır. Böreğimin içi için ıspanak kullanacağım. Sizler dilediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. 700 gram kadar güzelce yıkayıp sularından arındırmış olduğum ıspanaklarımı ince şekilde doğradım. Üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, bir kase kadar da lor peyniri kullanıyorum. Ve çok az da tuz ekleyerek güzelce karışmasını sağladım. Baharat eklemeyeceğim. Sizler dilerseniz baharat da ekleyebilirsiniz. Ispanaklı iç harcımı güzelce karıştırıp kenara alıyorum ve
35 dakika bekletmiş olduğum bezelerimi de tezgahımın üzerine açmak için ilk önce tezgahımı bu şekilde yağlıyorum arkadaşlar. Yağlanmış tezgahın üzerinde bezelerinizi daha güzel açarsınız. İlk bezemi hemen tezgahıma alıyorum ve kenarlarından çekerek incecik olana kadar açıyorum. Açarken ufak tefek yırtıklar olabilir. Hiç problem değil arkadaşlar. Önemli olan kenarlarından çekerek incecik açmaya özen gösteririm. Bakın gördüğünüz gibi elimi sadece hamura dokunmam yeterli oluyor. İncecik açılıyor. Güzel de beklediği için el çok kolaylıkla açabiliyorsunuz. Bütün kenarlarını çekerek büyütmüş olduğum hamurumun inceliğini de görüyorsunuz arkadaşlar. Böreklik un kullanarak bu böreği daha kolay yapabilirsiniz. Açmış olduğum bezemin uç kısmını içe doğru katlıyorum. Bu şekilde kenarındaki sert kısımları koparıyorum arkadaşlar. Bu sayede daha güzel, içinde hiç sertlik olmadan çıtır çıtır börek yemiş oluyorsunuz. Kenar kısımlarını da bu şekilde içe katladım. Elimle de düzeltiyorum bu kısımları ve sonrasında çok az yağlıyorum. Fazla yağlamanıza gerek yok. Güzelce katlamış olduğum uç kısımdan buraya ıspanaklı hazırlamış olduğum iç harcımı da ekliyorum. Bolca ıspanaklı iç harcımı da ekledikten sonra uç kısımdan katlayarak güzelce böreğimi çok sık olacak şekilde sarmıyorum. Biraz gevşek olacak şekilde sarmaya özen gösterelim. Sonrasında birazcık sallayarak böreğimizi inceltip bu şekilde gül böreği şeklini verelim. Sararken de çok fazla sıkı sarmıyorum ki pişerken aralarında güzel pişmesi için. Böreğimi tepsime yerleştirdikten sonra tekrardan tezgahımı yağlıyorum ve bezemi tekrardan tezgahıma alıyorum. Yine aynı şekilde kenarlarından çekerek büyütebildiğim kadar büyüteceğim. Bu arada hamurunuz bekledikçe daha kolaylıkla açılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok fazla yırtmamaya özen gösteriyorum ama yine de yırtılırsa da arkadaşlar hiç önemli değil. Zaten katlayınca o yırtıklar da kayboluyor. Ben de yufkamı açarken sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Evet, ikinci bezemi de kenarlarından çekerek büyüttükten sonra uç kısmını içe doğru katlıyorum ve kenardaki bu sertliklerini alıyorum, koparıyorum. Sonrasında güzelce yağlıyorum. Kenar kısımlarını da bu şekilde içe doğru katladıktan sonra tekrardan iç harcını hazırlamış olduğum ıspanaklarımı da bu iç kısmına yerleştiriyorum. Sizler tabii ki ıspanak yerine patatesli, kıymalı, pırasalı istediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Çok fazla sık olmayacak şekilde sarıyorum. Elimle de birazcık inceltiyorum ve sonrasında gül böreği şekli verirken çok sıkı sarmamaya özen gösterelim. İçinin güzel pişmesi için. Bütün bezelerimi aynı şekilde açtım arkadaşlar. Yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştirdim. 12 tane böreğimi bir tane tepsiye güzelce yerleştirdim. Ve üzerine kenarda kalan yağımı da sürüyorum bu şekilde. Bu böreği fazla yaparak derin dondurucunuzda da saklayabilirsiniz. Ani misafiriniz geldiğinde hafta sonu kahvaltılar için de çok büyük kolaylık oluyor. Bütün böreklerimi kalan yağımın da üzerine gezdirdikten sonra öncesinde 5 dakika ısıtılmış 180 derece alt üst fanlı ayarda böreklerimi güzelce pişiriyorum. İlk önce orta rafta pişireceğim. Pembeleşince altında güzel pişmesi için orta tarafın bir altına koyuyorum ki altında böreklerimin güzel pişmesi için. Toplamda benim fırınımda 1 saat kadar böreklerim çok güzel pişti. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu süre değişebilir. El açması olduğu için de arkadaşlar güzelce içinde pişmesi için fırında güzelce kontrollü şekilde pişirelim. Böreğimin hemen ilk sıcaklığıyla sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Dışarıda yediğiniz o lezzetli böreklerden hiç fark yok. Siz de evde kolayca bu börekleri hazırlayabilirsiniz. Böreğin çıtır sesi ve pul pul dökülmesi ne kadar lezzetli olduğunu gösteriyor. Şimdiden bu güzel tarifi deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.